Apafi'nin prens olmasının üzerinden birkaç yıl geçmişti. Nicholas Zrínyi'nin beklenmedik ölümünün ardından, memnuniyetsiz Macarların büyük bir kısmı Transilvanya'ya göç etmeye başladı. Çünkü burada, Alman İmparatoru ile Türk Sultanı arasındaki gerginlik sayesinde, bağımsız bir yönetimin tadını çıkarabiliyorlardı. Yüce Porta'ya saygı gösteriliyordu, evet. Ama prens kendi diyetinde kararlarını özgürce alıyordu. Tatarlar zaman zaman birkaç köyü küle çevirirdi. Ama bu, toprakları artık kendilerine ait görmediklerinin bir işaretiydi sadece. Tüm kaleler prensin elindeydi. Cüzdanının izin verdiği kadar asker tutabilir, baş edebileceği herkese savaş açabilir, Türkleri istediği zaman kandırabilirdi. Türk'ün kusur bulacağı hiçbir şey yoktu. Ne toprakların anayasasında, ne özgün ayrıcalıklarında, ne ataerkil aristokrasisinde, ne Latince dilinde, ne Macar dolmanında. Ne de çeşitli dinlerinde ve üç farklı, kendi kendini yöneten millet yapısında. Tüm bunlar onu hiç rahatsız etmiyordu. İşleri bu kadar karmaşa haline getiren zavallı beylere acıyordu, ama onları daha basit bir siyasi sisteme sokmak için en ufak bir girişimde bulunmadı. Bu arada, Ebesfalva'da büyük değişiklikler yaşanmıştı. Prensin konutu artık basit bir malikane değildi. Komşu tepede, köşelerinden yüksek kuleler yükselen, kare planlı bir kale inşa ettirilmişti. Girişi, iki gururlu taş aslan koruyordu. Kalenin cephesinde, kalın kabartma yazılarla şu söz oyulmuştu: Fataviam invenunt. Kader, yolunu bulur. Kalenin bir kanadını diğerine bağlayan geniş bir vestibül uzanıyordu. Etrafı zengin altın ve süslü kafesli bir örgüyle çevriliydi, büyük klasik taş sütunların üzerinde duruyordu. Pencereler dik tarzda, eski süslemelerle işlenmişti ve iç avluya, yeraltı koridorunun yanından geçerek ulaşılıyordu. Bu avluda artık sabanlar ve arabalar yoktu. Onların yerini arkebüsler ve külverinler almıştı. Köylüler yerine, sarı dolmanlı, kırmızı hortumlu muhafızlar kapıların önünde geziniyordu. Prensin kabinesine ulaşmak için uzun koridorlardan geçmek gerekiyordu. Koridorlar yankılanıyordu, yatak odasının lehler, ayakçılar ve beyefendilerle dolu salonlarından. Yeni gelen, kapı kapı duyurulurdu. Ve sonunda kabul odasına ulaşıldığında, karşıya çıkan prens değildi. Prensin baş danışmanı, Usta Michael Teleki'ydi. O kel kafalı adam, Kısa Katorni'de ilk kez tanıştığımız, unutulmaz Nicholas Zrínyi'nin ölümüne tanıklık ettiği o avda gördüğümüz kişi. O dönemde, Prens George Rakoczy'nin gözünden düşmüş eski kaptanlardan biriydi sadece. Ama o günden bu yana talih ona güldü ve artık Kövar'ın kaptan generali, prensin her şeye gücü yeten başbakanıydı. Annesi prensesin kız kardeşiydi. Teyzesi ise, K.A.'nın her zaman kardeş diye çağırdığı kadındı. O teyzesi, onu eşiyle tanıştırmıştı. Prense yaklaştığında Teleki'nin iyi bir söze ihtiyacı yoktu. Kapsamlı zekası, geniş bilgisi ve devlet adamlığı becerisi onu vazgeçilmez kılmıştı. Prens ise kitaplarının ve antikalarının arasına gömülmeyi sever, aile çevresinden ya da sevdiği çalışmalardan koparıldığında kendini kırılmış hissederdi. O gün resepsiyon odası, majesteleriyle görüşmek isteyen beyefendilerle dolup taşıyordu. Kaçak Macarlar. Prens ise tuhaf bir huzursuzlukla duruyordu. Bu savaşçı, koyu kaşlı, huzursuz insanlar, onun için gerçek bir rahatsızlık kaynağıydı. Bu yüzden çalışma odasına kapandı. Yanında yalnızca bilgili ve saygıdeğer John Pasay kabul edildi. Naci Enyed profesör, derin akademik çalışmalarıyla prensin gönlünde ayrı bir yeri olan biri. Apafi'nin özel odası, bir hükümet dolabından çok bir bilginin çalışma mekanına benziyordu. Duvarlara yaslanmış, altın renkli kitaplarla dolu standlar. Her köşede plan ve harita yığınları. En dar köşelerde saatler duran konsollar. Prens onları her zaman kendisi kurardı. Sandalyeler ve koltuklar o kadar kitapla doluydu ki gizli bir ziyaretçi geldiğinde, prens neredeyse onu nereye oturtacağını bilemezdi. Hatta bazen, taş zemin bile o kadar açık haritalarla, tozlu el yazmalarıyla, açık folyo kitaplarla kaplıydı ki Teleki içeri girdiğinde, çamur ve bataklıktan geçer gibi dikkatli adım atmak zorunda kalırdı. İki beyefendi şu an masanın önünde duruyordu. Masa, her türlü antik parayla kaplıydı. Apafi kısa bir şort ve gevşek kollu gri bir ceket giyiyordu, belinin etrafına ipek bir ip bağlamıştı. Başında yuvarlak bir deri şapka vardı. Pasay ise koyu yeşil, kürklü bir mente giymişti, çenesinden topuklarına kadar uzanan, düğmeli bir mente.
Kalın beyaz saçları geriye itilmiş, büyük dairesel bir tarakla tutturulmuştu. Yüzü, tüm kırışıklarına rağmen taze ve kırmızıydı, dişleri ise bir gencin dişleri kadar mükemmeldi. Apafi, dikkatle bir altın parçaya bakıyordu. Onu parmakları arasına aldı ve ışığa karşı tuttu. Pasa ise şapkasını önünde tutarak, buruşuk yüzü majestelerine sabitlenmiş, bekliyordu. Apafi huysuzca madeni parayı her yöne çevirdi. "Bunlar Roma harfleri değil," diye mırıldandı öfkeyle. "Yunanca'da değil, Kiril'de değil, en azından Hun sembolleri de değil. Nerede bulundu bunlar?" diye sordu, Pasai'ye dönerek. "Vasareli'de, majesteler. Volahlar eski bir tapınağın kalıntılarını kaldırırken buldular. Doys, al onları, belki daha iyi işlere koşulabilirlerdi. Çok eski bir harabe, Roma tapınağı olarak bilinen bir yer. Ama bu bir Roma tapınağı olamaz. Çünkü bu bir Roma madeni parası değil." "Ben de aynı fikirdeyim," dedi Pasai. "Ama Volahlar bir şekilde Transilvanya'daki tüm kalıntıları Roma anıtı olarak değerlendiriyor. Ama neden mahvettiler bunları? Köylüler heykellerden kireç yapmak istediler. Dinsiz zavallar," diye haykırdı Apafi öfkeyle. "Bu kadar değerli sanat başyapıtlarını kirece dönüştürmek. Hiç olmazsa bir kısmını kurtarmaya çalışmadınız mı? Heykellerle süslenmiş bir lahit kapağını ve mükemmel korunmuş bir sfenk aldım," dedi Pasai. "Ama onları kaldırmakla görevlendirilen Voluç, ayakta kalkmak için fazla tembeldi. Heykelleri 5 ya da 6 parçaya böldü, böylece arabaya yüklemesi daha kolay olsun diye. O adam saplanmayı hak ediyor. Kimse bundan böyle bu antikalara dokunamaz. Korkarım majesteleri, çok geç kaldık. Taşların parasını ben ödediğimi öğrendiklerinde, aralarında bir inanç yayıldı. Orada elmas ve karbunkül aradığımı sandılar. Ve böylece her şeyi o kadar küçük parçalara böldüler ki artık kum olarak satıyorlar. Devanın o soylusuyla mozaik hakkında konuştun mu? Her ne pahasına olursa olsun bırakmıyor. Atalarından hiç kimsenin mülklerini piyasaya taşımadığını söyledi. Keşke bulunduğu yerden çıkarsa bir şey olurdu. Ama bunu bile yapmıyor, şu an üzerinde bir inek ahırı duruyor ve öküzler, çökmüş Venüs ile Cupid figürlerinin üzerinde yatıyor. O adamın malını müsaade etmek ve o paha biçilmez merakları ele geçirmek istiyorum," diye bağırdı Apafi, bir bilginin tutkusuyla ve yeniden gizemli harflere döndü. Tam o sırada Teleki odaya girdi. Bakışları yoğun ve önemliydi. İpek cebinden bir el yazması rulosu çıkardı ve Apafi'nin eline bıraktı. Prens, sanki belgeyi dikkatle okuyormuş gibi yaptı, kaşlarını çattı. Sonra aniden başını kaldırdı ve sevinçle bağırdı. "Bunlar Daçyan harfleri." "Ne?" diye bağırdı Teleki, gözleri şaşkınlıkla büyüdü. Prensin az önce eline verdiği Latince el yazmasında nasıl Daçyan harfleri bulduğunu açıklayamıyordu. "Evet, hiç şüphe yok," diye devam etti prens. "Bir yerde, sanırım Dion Cassius'ta, Romalıların, Decebalus'un düşüşünden sonra anma madalyonları çıkardığını okumuştum. Dak yazıtları olan ve başı kesilmiş bir adam figürü taşıyan madalyonlar. Bak, amblemini görmüyor musun? Ama majesteleri," diye sözünü kesti Teleki sabırsızca, "size teslim ettiğim belge." Apafi ancak o an farkına vardı. Elinde incelemesi beklenen bir parşömen tutuyordu. Somurtarak Teleki'ye geri verdi. "Bugün kimseyle konuşamam demiştim. Diyet oturumu bir ay sonra başlayacak, o zaman Macar beyefendiler işlerini istedikleri gibi havalandırırlar. Majestelerinin affını dilerim," diye yanıtladı Teleki soğukkanlılıkla. "Bu belge Macar lordlarından değil, Tatar Han'dan geldi." "Peki ne istiyor?" diye bağırdı Apafi, parşömene hızlıca göz attı ama ne kadar uzun olduğunu görünce kenara koydu. "Kısaca söyle, mektubu kim getirdi?" "Bir emir." Apafi hemen attılasını omuzlarına attı, kılıcını taktı ve kabul odasına adım attı. "İyi günler, iyi günler," diye aceleyle seslendi orada toplananlara. Uzun törensel selamları kısa kesmek istedi ve etrafta sorgulayan gözlerle baktı. "Emir nerede?" Tatar elçisi hemen öne çıktı. Sert, esmer, küçük parıldayan gözlü bir adamdı. Büyük turbanından, şaft kadar uzun bir balıkçıl tüyü sallıyordu. Kırmızı, zengin püsküllü bir ceket giymişti, altın kakmalı kıl kabzalı kılıcı, geniş kuşağından dışarı çıkıyordu. Meydan okurcasına prensin önüne geçti ve göğsünü dışarı çıkardı. "Selam alek, ne istiyorsun?" diye sordu Apafi kısa keserek. Emir, prensi baştan ayağa 2 ya da 3 kez süzdü. Delici gözlerle. Sonra başını geriye attı ve şöyle dedi. "Efendim, Zarif Kuban Han,
sana şunu söylememi istedi, ey prens. Cağurlar, sen yalancı ve hain bir adamsın. İyi komşu olacağına dair onuruna yemin ettin. Peki sözünü nasıl tuttun? Geçen yıl Kea, Sakson topraklarını ziyaret ettik, yıllık haracı toplamak için. Her zaman düzenli ödeyen köyler vardı. Ama bazıları geride kalmaya çalıştı. Zarif Han'ın emriyle o köyler küle döndürüldü. Bir dahaki sefere daha iyi davranmayı öğrensinler diye. Ve belki kötü yollarından döndüklerini düşündüm. Hayır. Bu yıl geri döndüğümüzde, bir yıl önce bıraktığımız yanmış duvarları bulduk sadece. İnançsız köpekler kaçmışlardı. Güçlü Kuban Han sormamı istedi, sen nasıl bir prenssin ki bu inançsız köpeklerin kasabalarını terk etmesine ve bizden saklanmasına izin veriyorsun? Başka zamanlarda geldiğimizde saman ve mısır saklanmıştı, sığırlar duruyordu. Bu sefer yalnızca yabani otlar ve tavşanlar bulduk. Hiçbir şey alamadık. Şimdi şunu bak, eğer güçlü hanın öfkesini başının üzerine çekmek istemiyorsan, kaçak halkın kasabalarına dönmesini sağla. Ve bu arada, kalan Sakson kasabalarına kapılarını bize açmalarını söyle. Yoksa Klausenburg'u ateş ve kılıçla ziyaret ederiz ve üstünde tek bir taş bırakmayız. Apafi bu konuşma boyunca defalarca kılıcının kabzasına elini koymuştu. Ama daha iyi düşünmüş olmalıydı. Çünkü son derece sakin bir ifadeyle şu yanıtı verdi. Geri dön. Efendini selamla ve tatmin edeceğimizi söyle. Bununla birlikte elçiye sırtını döndü ve kabinesine dönmek üzereydi ki Teleki onu engelledi. Bu yeterli değil, majesteleri. Bir Tatar'ın bu kadar cesur sözler etmesi, daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Transilvanya prensinin tahtı önünde. O zaman sen konuş. Teleki, samimi ve saygın bir ifadeyle emire döndü. Adam şaşkınlıkla baktı. Teleki kararlı bir sesle konuştu. Efendiniz şüphesiz Tartarya'nın hükümdarıdır. Ama benim efendim, Transilvanya prensi değil mi? Ve Yüce Sultan, ikimizin de koruyucusu değil mi? O zaman bil ki, Yüce Sultan, efendini han yaptı Tartarya'nın. Ama efendimi de Transilvanya tahtına oturttu. Ve efendinin küstahlığına katlanmak için değil. Git kendi topraklarına ve bir daha gelme. Öğren neden bir yıl yanan kasaba, ertesi yıl yeniden inşa edilmez. Biz o yerlerin yeniden kurulmasına özen göstereceğiz. Ama aynı zamanda kalelerin seni dışarıda tutacak kadar yüksek olmasını da sağlayacağız. Gelecek yıl Klausenburg'u ziyaret etmek istersen, yolculuğunun boşa gitmeyeceğini ve silahlarına saygılı bir mesafeden selam vereceğini söyleriz. Sessizlik. Tüm bunları Teleki, emire tamamen ciddi bir ifadeyle söylemişti. Emirin gözleri kan rengine döndü. Eli saymitarının kabzasında oynuyordu. Solgun dudaklarıyla kekeledi. Efendimin hizmetçilerinden biri huzurunda böyle konuşursa, başını hemen koparırdı. Ama Apafi Teleki'nin omzuna dokundu ve sakalını okşayarak mırıldandı. İyi, usta Michael Teleki. Bir adam gibi konuştun. Emir öfkeyle topuğunun üzerinde döndü. Ayaklarından tozu silkerek odadan çıktı. Bu sahne, Teleki ile Apafi'yi birden iyi bir ruh haline sokmuştu. Bakan, efendisinin yüzündeki bu değişimi okuyabiliyordu ve hemen fırsatı değerlendirmeye girişti. Taliplerden birinin elinden tuttu ve onu Apafi'ye sundu. Geleceğin damadım, majesteleri. Apafi muhtemelen başka herhangi bir sunumdan kaçınırdı. Ama bu şekilde sunulan birini reddedemezdi. Genç adama bakmak zorunda kaldı. Uzun boylu, yakışıklı bir yüz, kırmızı yanaklar, henüz sakal izi bile yoktu. Kadınsı güzelliğine rağmen, onu bir erkek olarak ortaya koyan tek şey gözlerindeki gururdu. Gençlik Apafi'yi memnun etti. Damadının adı ne, diye sordu Teleki'ye. Teleki tuhaf bir gülümsemeyle yanıtladı. Emmerich, Stephen Tököli'nin oğlu. Bu ismi duyunca Apafi aniden ciddileşti. Genç adama döndü. Baban bana iyi bir arkadaştı. Ama yine de elini uzatmadı oğluna. Biliyorum, diye yanıtladı genç. Ve bu yüzden yanınıza geldim, majesteleri. Ama merhum baban, Allah rahmet eylesin, asi ruhlu biriydi. Onun izinden gitmemeni umarım. Savaşmadan mutlu olamazdı. Topçu gürültüsü onun için bir ihtiyaçtı ve hayatının son saatlerini bir kuşatmada geçirdi. Sen ise, bana çok daha kararlı, sessiz bir genç gibi görünüyorsun. Öyle bir övgüyü hak ettiğimden emin değilim, diye gururla yanıtladı Tököli. Bahsettiğiniz kuşatmada ben de vardım. Babam ölene kadar kalede. Apafi bu şekilde kesilmekten hoşlanmazdı. Bir ara verdikten sonra ekledi. Peki nasıl kaçmayı başardın, oğlum?
Emeriç derin bir kızarıklıkla sustu. Ama Teleki, genç akrabasının aşırı tutkusunu yumuşatmak ister gibi özür dileyen bir tonla yanıtladı. Gerçek şu ki, o zamanlar çok gençti. Bu yüzden onu kadın kıyafetine soktular ve böylece kuşatmacıların gözetiminden kurtulmayı başardı. Apafi hemen iyi mizahını topladı. Şakacı bir dokunuşla gencin kan kırmızısı yanağını okşadı ve Teleki'ye artık diğer beyefendileri de tanıtmasını söyledi. Hepsi Macaristan'dan kaçan biriydi. Prens onlara karşı nazik görünmeye çalışırken, mahkeme görevlilerinden biri içeri girdi ve yüksek sesle duyurdu. Fransız elçisi Monsieur l'Abbé Rahip, huzura kabul istiyor. Bu duyuru Apafi'yi yeniden rahatsız etti. Teleki'yi kenara çekti ve kulağına fısıldadı. Kabul edemem onu. Dışarı çık, kendin konuş, durumu açıkla. Ve bu sözlerle aceleyle resepsiyon odasından çıktı. Bu sefer zorluğu Teleki'nin omuzlarına bırakmaktan memnundu. Ama yine de kapıda durdu, dinlemek için. Arkasından şiddetli bir patlama gelip gelmeyeceğini öğrenmek istiyordu. Ve bir patlama geldi. Ama korku verici bir türden değildi. Teleki'nin neşeli bir kahkaha patlaması duyuldu. Ardından odadaki tüm beyefendiler tek bir ağızdan ona katıldı, sanki çok eğlenceli bir şey oluyormuş gibi. Bu ekşi yüzlü soylulardan bu kadar neşe görmek, gerçekten tuhaf bir şey, diye düşündü Apafi ve kapıyı yarı açtı. Tam açamadı, çünkü Usta Pasay, o yer çekiminin simgesi adam, prensin dolabına yaslanmak zorunda kalacak kadar neşeye teslim olmuştu. "İçeri gireyim, Usta Pasay," diye bağırdı meraklı prens. Kapıyı açar açmaz, genel neşenin nedeni kendiliğinden ortaya çıktı. Abbe Rahip, odanın ortasında tam Macarca kostüm giymiş olarak duruyordu. Daha komik bir figür neredeyse akla bile gelmezdi. Değerli beyefendi, korkunç bir şirkette eğlenmekten mutlu olan biri gibi orada duruyordu. Temiz tıraşlı, iyi niyetli bir gülümsemeyle, dostane ve biraz saçma bir figür. Sıkı oturan Macar kostümü, Fransız sert hortumuyla birleşince, her an burnundan düşecekmiş gibi dikkatle hareket etmek zorunda kalan, mahviki Jack boğutlarıyla ilerliyordu. Üstelik kemerini takmayı unutmuştu. Bu da genel görünüşe tuhaf bir güzellik katıyordu. Uzun çanta perukunun üstünde küçük yuvarlak bir şapka duruyordu. Ve o şapkadan devasa bir balıkçıl tüyü sallıyordu. Apafi, diğerleri gülerken kendisinin de gülümsememesi için bir sebep göremedi. Bay Rahip, Fransızlara özgü o rahatlıkla ciddiyeti neşeyle harmanlayarak hemen prense doğru tökezledi ve şöyle dedi. "Majesteleri beni kabul etmeyi ısrarla reddedince, kendimi uygun şekilde giyinmemiş olduğumu düşündüm. Ve şansım, bu varsayımımın doğru olduğunu gösterdi. Kendimi Macar kostümüyle sunduğum anda, bu anı görecek kadar şanslıyım. Parbleu, Monsieur," diye karşılık verdi Apafi, neşesini güçlükle bastırarak. "Siyaseti söyleşimizden uzak tutmak şartıyla seni görmekten her zaman memnunum. Ama atkını takmamışsın ve atkısız Macar elbiseli biri, tüm dünyada pantolonunu giymeyi unutmuş bir Fransız gibi görünür." Bu sözlerle prens, mücevherlerle süslenmiş bir atkıyı kendi elleriyle Bay Rahip'in beline sardı. "Peki bu ne? Cep mendilini pantolonunun cebine sokan sana kim öğretti? Bunu yalnızca heyduklar yapar. Bir soylu her zaman cep mendilini kalpagında taşır. Hem, ne güzel bir mendil bu. Harika, değil mi? Gerçekten öyle. İpek iplikten yapılmış çelenk desen, köşelerde altın ve gümüş nakışlar. Böyle bir şey ancak Paris'te yapılır. Ama bu Transilvanya'da yapıldı. Öyle mi? Evet. Dahası, tam da burada, Ebesfalva'da." Apafi, Monsieur Rahip'e hayranlıkla baktı. "Ve böyle güzel şeyler yapan sanatsal elleri ben tanımıyorum demek. Ama majesteleri onları biliyor." Mendil etekliğinde, muhteşem gotik harflerle işlenmiş o güzel sanatçının adı var. Apafi mendili köşe köşe dikkatlice inceledi. Her köşede farklı bir motif işlenmişti. Birinde meşe yaprağından bir çelenk, birinde bir kupa, üçüncüsünde bir Türk kırgısı ile Macar ve Fransız kılıçları kurdelelerle birbirine bağlanmış. Sonunda dördüncü köşeye geldi. Prens tacının altında şu sözcükler işlenmişti. "Apafi ne?" Apafi ismi yüksek sesle okudu. Etraftakiler prensin yüzüne baktı. Gözlerinde korku dolu bir gerilim vardı. Sanki bir öfke patlaması bekliyorlardı. Ama herkesin şaşkınlığına rağmen, prens sadece gülümsedi. Mendili muhafızın kalpagına soktu, büyükelçinin başına kıvırdı ve ona tuhaf bir içtenlikle dedi. "Yani karımı baştan çıkarmayı başardın, ha."
Rahip, bu ana kadar oldukça belirsiz bir şakaya garip biçimde gülümsemişti. "Ama beni baştan çıkaramazsın," diye ekledi Apafi gülümseyerek. Rahip derin bir eğildi. Sonra başını geriye atarak şöyle gözlemledi. "Umarım bu da gerçekleşir. Ama benden çok daha güçlü biri tarafından." O anda kapı açıldı ve bir hizmetçi duyurdu. "Majesteleri, Bornemissaylı hanımefendi, prensin eşi." Apafi, Teleki'ye baktı. "Bunların hepsi senin işin." "Evet, majesteleri," diye yanıtladı Teleki sakin sakin. "Bizi sarıp sarmaladınız mı?" "İnkar etmiyorum. Büyükelçiyi prensese getiren sen miydin?" "Evet, majesteleri. Ve sonra ona bu maskeli oyunda kendini göstermesini tavsiye ettin, beni buraya daha kolay çekmek için." "Her şeyi ben yaptım, majesteleri." "O zaman çok aptalca bir şey yaptın, Usta Michael Teleki." "Bunu göreceğiz, majesteleri," diye gururla yanıtladı bakan, kendi entelektüel üstünlüğünün farkında olarak. Bu sırada Dame Apafi odaya girmişti. Prens iyi bir prenslik yüzü takındı. Oradaki tüm beyefendiler hızla ileri giderek saygı sundu. Apafi de ona doğru ilerledi, kolunu onun koluna geçirdi ve onu belirgin bir şefkatle dolabına yönlendirmeye çalıştı. "Hayır, burada kalalım," diye bağırdı prenses. "Hollanda saatlerine bakma vakti sonra gelir. Önce çok daha ciddi konular dikkatimizi bekliyor. Macaristan'dan bu beyefendiler huzura kabul istiyor." Apafi hemen patladı. "Ne istediklerini zaten biliyorum ve bir kerelik ilan ediyorum, bu konuyu bir daha dinlemeyeceğim." "Ama beni dinleyeceksin. Ben de Macar bir kadınım ve anavatanım adına Transilvanya prensinden yardım istiyorum. Kimse benim prensi gizlice yönettiğimi söyleyemez. Bakın, tahtının önünde açıkça ilerliyorum ve Macaristan'ı himaye etmesini diliyorum. Transilvanya'da oğullar yabancı sayılır. Ama ben, onun kızıyım. Ben de yabancı mıyım, prenses olarak?" Apafi'nin bakışlarından, eşinden çok Macar beyefendileri dinlemeyi tercih ettiği açıkça belli oluyordu. Ama bir tuzağa düşmüştü. Karşısında bir dilekçeci duruyordu. Kaçış yoktu. Teleki, kapıda bekleyen sayfalara kimseyi içeri almamaları için işaret etti. Apafi, sabırsız bir hareketle bir koltuğa oturdu ve kendini eşini dinlemeye bıraktı. Ama Anna henüz söze başlamamıştı ki, avluda bir arabanın gıcırtısı duyuldu. Kısa bir süre sonra koridorlarda ağır adım sesleri yankılandı. Sert, diktatörvari bir ses, herkesin tanıdığı bir ses. Prensin içeride olup olmadığını soruyordu. Sayfalar hayır dedi. Ama yabancı umursamadı. "Yolumdan çekilin, siz veletler," diye bağırdı. Kapıyı açtı ve zorla odaya girdi. Denis Banfi'nin ta kendisiydi. Az önce arabasından inmişti. Yanakları her zamankinden daha kızarmış, gözleri parlıyordu. Doğrudan prense yürüdü ve en ufak bir ön söz olmadan bağırdı. "Bu beyefendileri dinlemeyin, majesteleri." Tek kelime bile. Prens gülümsedi ve Banfi'yi selamladı. "Tanrı seni korusun, kuzenim." "Affedersiniz, majesteleri, aceleyle selam vermeyi unuttum. Ama Macar beyefendilerin huzura kabul beklediğini duyunca öfkeden kendimi kaybettim." Macarlara döndü. "Ne istiyorsunuz? Kendi ülkenizi itaatsızlıkla mahvederken, buraya bizi de rahatsız etmeye geldiniz. Sanki biz tuhaf bir Tatar soyundanmışız gibi konuşuyorsun," dedi Teleki, sakin ve alaycı bir tonla. "Sanki sadece vahşi, uzak bir yerden atılıp gelmişiz gibi. Aksine, sizi çok iyi tanıyorum, ey Macar lordları," dedi Banfi gururla. "Sizlerle konuşuyorum, zamanlarını akılsız çalkantılarla Transilvanya'yı mahveden adamlar olarak. Macaristan halkının hepsi aptal. Ben de onlardan biri olduğumu unutmamanızı rica ediyorum," dedi prenses. "Biliyorum ve majestelerinin iradesinin burada baskın olduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum." Dame Apafi, yaralı bir onur ifadesiyle kayınbiraderine döndü. "Ne dersen de, iyi akraban ve iyi dilekliniz olmaktan vazgeçmeyeceğim," dedi. Ve bu sözlerle odadan çıktı. "En azından prense daha uygun bir şekilde hitap edebilirdin," dedi Teleki keskin bir tonla. "Prense tek kelime söyledim mi ben?" diye karşılık verdi Banfi, omuz silkerek. "Majestemime nasıl ulaşabilirim ki, sen hep önüme geçiyorsun? Ben, ve her zaman düşmanın olacağım. Sen tahtın merdivenlerinde durmaya hiçbir hakkın yok, Usta Michael Teleki. Ah, ne kadar sebepler saklıyorsun benden. Seni Macar davasında bu kadar hevesli yapan sebepler. Sen Transilvanya'da prensten sonra birinci olmakla yetinmiyorsun, aynı zamanda Macaristan palatini olmak istiyorsun. Ha, ha, herkes birbirini kandırıyor.
Fransızlar Macarlara yardım söz veriyor. Macarlar Teleki'ye Palatin onurunu vaat ediyor. Teleki Apafi'ye kral tacını söz veriyor ve hepiniz yalan söylüyorsunuz. Aldatıyorsunuz ve aldatılıyorsunuz. Efendim, diye yanıtladı Teleki acı bir sesle, sürgündeki, mutsuz vatandaşlara böyle mi konuşulur? Bana cömert olmayı öğretme, diye gururla karşılık verdi Banfi. Yoksullar ve zulme uğrayanlar bende her zaman sığınak buldu. Bu kaçak beyefendilerle evimi paylaşmaya hazırım. İşte elim uzanmış. Ama tam da kendi evimi yakacak kadar aklımı kaybetmemi istediğiniz gibi, şimdi ülkemin yakılmasına da karşı çıkıyorum. Eğer huzurlu topraklarımızı rahatsız etmekten vazgeçmezseniz, sizi dışarı atacak bir taş bırakmam. Butona şaşırmamalıyız, dostlarım, dedi Teleki, Macarlara dönerek acı bir küçümsemeyle. Ekselansları, prens tarafından o kadar yakın zamanda affedildi ki, hala bizimle savaş halinde olduğunu sanıyor. Kor üzerinde oturmuş gibi bekleyen Apafi şimdi araya girdi. Bu tartışmayı bırakın, hepinizi görevden alıyorum. Çeşitli konsey üyeleri bu konuya karşı, onların rızaları olmadan hiçbir şey yapamam. O zaman, diye bağırdı Teleki ciddi bir vurguyla, diyete başvuruyoruz. Ben de orada olacağım, dedi Banfi. Prens, çok kızgın bir şekilde kabinesine çekildi. Macar soylular heyecanla öte kapıdan çıktı. Teleki geride kaldı. Banfi, marten derisi şapkasını düzelterek kibirle rakibini baştan ayağa ölçtü ve ironik bir sesle dışarı çıkarken haykırdı. İtibarımı geride bırakıyorum. Teleki en kayıtsız, en soğukkanlı bakışlarıyla karşılık verdi. Herkes kaybolunca Teleki bir sayfaya birkaç kelime fısıldadı. Birkaç dakika içinde sayfa, kıvırcık saçlı genç bir adamla geri döndü. Bu genci bir yerde görmüştük. Ama tam olarak nerede olduğunu bir anlığına aklımıza getiremiyoruz. Üstünden yıpranmış kıyafetleri sarkan bir dilenci torbası vardı, elinde düğmeli bir çubuk tutuyordu. Sonunda prense yaklaşmama izin veriyor musunuz, dedi, hafifçe diktatörvari bir tonla. Kapının yanında otur, diye yanıtladı bakan. Prens kısa süre içinde akşam yemeğine çıkacak ve bu yoldan geçecek. O zaman konuşabilirsin. Dilenci torbalı genç adam uzun süre prensin kapısında bekledi, ta ki Apafi yemeğe giderken odasından çıkana kadar. Dilenci sırt çantasını tam majestelerinin önüne bıraktı. Sen kimsin, diye sordu prens, şaşkınlıkla. Bir zamanlar Macaristan'ın başlıca adamlarından biri ve şimdi majestelerinin önünde dilenci asasıyla. Anladığım kadarıyla, bize karşı o komploya katılmıştın, dedi Apafi, hoş olmayan bir tedirginlikle. Hayır, majesteleri, hikayemi dinlemeye zahmet edersen, konuş. Bir zamanlar Macaristan'da Korsar Beg adında ünlü bir Türk haydut vardı, uzun süre dağlık bölgeleri yağmaladı. 6 ilçenin ortak gücü bile onu kuşatmaya yetmiyordu. Ben ise onu ustalıkla yakaladım. Söz ve iltifat yoluyla en sevdiği kölesini kazandım ve o köle, geceleyin onu kalesinden tek başına çıkardı. Ben de atlılarımı pusuya yerleştirmiştim, ormanda ikisini de esir aldık. Hem Korsar Beg'i, hem de o güzel, dünyada en çaresiz cinsiyetin en terk edilmiş temsilcisini. Sizi duydum, Usta Balasa. Cesur bir eylemdi. Daha dinleyin, majesteleri. Haberi duyulur duyulmaz Macaristan Palatini ısrarla mahkumları kendisine teslim etmemi istedi. Türkler ikisi için 16.000 dukat fidye teklif etmişti. Ama kızdan her ne pahasına olursa olsun ayrılmayacaktım. Bu yüzden Palatin'e haber gönderdim. Kendi begini istiyorsa kendisi yakalasın diye. Çünkü ben onu onun hesabına esir almamıştım. Apafi içtenlikle güldü. Bu onun için güzel bir ders. Bunun üzerine Palatin öfkelendi ve imparatorun emriyle esirlerimi elimden almak için kuvvet gönderildi. Tam o sırada, majestelerinin kayınbiraderi Deniz Banfi kaleme sığınmıştı. Ona, delicesine hayran olduğum o köleyi emanet ettim. Onunla birlikte Ecset kalemine uçacaktı. Ama Palatin'in, Korsar Beg'i Buda'da başını kesmek için almaya kararlı olduğunu görünce, Türk zehirini ve idam sehpasını atlatmak için kaçmayı kabul etti. Böylece Palatin'in kuvvetleri evime geldiğinde, yalnızca soğuk bir cesedi buldular. Türkler onu sonradan benden 1000 dukat karşılığında satın aldı. Palatin doğal olarak çok öfkeliydi, değil mi, diye belirtti Apafi. Öfkelenmek için sebep olan bendim. Çünkü 15.000 dukat kaybetmiş ve yine de benim için imparatordan yakalama emri çıkarmayı başarmıştı. Tehlikeyi zamanında sezdim, değerli eşyalarımı toplayıp Transilvanya'ya kaçtım.
Önce Etchset kalemine koştum. Daha önce dediğim gibi, Banfi'yi Türk Köleğil birlikte oraya göndermiştim. Yolda öğrendim ki Banfi, majestelerinin affıyla eski konumuna yeniden kavuşmuş. Buna çok sevindim, çünkü artık güçlü bir koruyucum var sanıyordum. Ama Etchset'e ulaştığımda, ne kızın ne de Banfi'nin izine rastladım. Castellan'ın bana, Banfi'nin kızı yanına alarak gittiğini ve bana bir mektup bıraktığını söyledi. Mektupta şu sözler yazıyordu: "Benden öğren dostum. Asla başkasına emanet etmemen gereken 3 şey vardır: atın, saatin ve hanımefendin." "Ne?" diye bağırdı Apafi. "Bu gerçekten doğru mu? Majestelerinin bizzat yazıya bakmasına izin verin," dedi adam ve deri sırt çantasından mektubu çıkardı. Kızın Banfi Hunyad'ın ormanlarında bir yerde saklandığı söyleniyor. Apafi öfkeyle kızardı. "Bu canavar," diye bağırdı. "Bu adamın erdemli ve güzel bir eşi var. Eşimin öz kız kardeşi. Ve yine de koca olarak görevini unutabiliyor. Buna katlanmayacağım. Affedersiniz, majesteleri, artık Banfi ile hiçbir işim yok. Şikayetim, Transilvanya'daki mülkümü ele geçiren Kapi'ye yönelik. Kapi ile Aranyosi Kalesi'nde kaldım. Ve majesteleri, o adamın sergilediği ihtişam, şimdiye kadar gördüklerimin hepsinin üstündeydi. Eşi ayaklarını hiç yere basmıyordu. Kapıya gitmek istese bile, altın kaplamalı bir sedan sandalyede taşınıyordu. Ve hiçbir elbiseyi 2 kez giymiyordu. Ama Dame Kapi'nin bu şişkinliğiyle ne ilgim var benim? Buna geliyorum. Gösteriş merakı para istiyor ve bu da eşini sahte yollara başvurmaya itti. Dahası, majestelerinin sarayının sadeliğiyle bu küçük beylerin göz alıcı ihtişamı arasındaki zıtlık, yabancı ziyaretçiler üzerinde oldukça derin bir etki bırakmıştı. Öyle ki yakın zamanda, Bavyera Bakanı Ebesfalva'ya yapılan bir ziyafette, duyduğuma göre Dame Kapi'ye, gerçek prensesin olduğunu söylemiş. "Bunu söyledi, değil mi?" diye bağırdı prens, giderek daha merakla. "Devam edin, devam edin. Yani Kapi'nin karısının gerçek prenses olduğunu söyledi, ha. Ama onun pahalı incilerini ve elmaslarını elinden alın, güzellikte ve ihtişamda Prenses Apafi'nin ayakkabılarını bağlamaya bile layık olmadığını görürsünüz. Haydi, devam et." Bir gün o Kapi yanıma geldi ve Palatin'in emriyle beni tutuklaması gerektiğini söyledi. Bu konuda hiçbir şeyden haberdar değilim. Maalesef sözlerine inandım. Kendimi 2 ateş arasında hayal ettim ve Transilvanya'daki mülkümü Kapi'ye devrederek koruma altına almaya çalıştım. O da bana en kısa sürede geri transfer edeceğine dair taahhüt verdi. Bu arada Polonya'ya kaçmaya ve fırtına geçene kadar orada kalmaya karar verdim. Kapi bana 2 rehber verdi. Dağ geçitlerinden sınıra kadar geçecektim. Ama aynı zamanda sınır nöbetçilerini gizlice bilgilendirmiş. İmparator tarafından Transilvanya'yı casusluk için gönderildiğimi söylemişti. Haydutlar beni durdurdu. Tüm paramı ve belgelerimi çaldılar. Fehervar'a sürüklendim. Orada masumiyetim ortaya çıktı. Ama para ve evraklar çoktan gitmişti. Ve şimdi o Kapi, tüm mallarımı bana sattığımı iddia ediyor. Dünyada yalnızca bu deri çantam kaldı ve yolumu yalvararak açmak zorundayım. "İyi niyetli ol. Sana en örnek adaleti sağlayacağım," dedi öfkeli prens. "Bu, majestelerinin kendi onuruyla da ilgili bir meseledir," diye yanıtladı Balasa. "Bu büyük lordlar sanki hiçbir üstleri yokmuş gibi davranıyor. Sakin ol. Çok yakında Transilvanya'nın gerçek prensinin kim olduğunu göstereceğim." Apafi, öfkeyle dolu halde seyirci salonundan çıktı. Teleki'nin yolu üzerinde büyük bir fırtına toplanıyordu. Katip Clement kalemini kulağının arkasına sokmuş, az önce bestelediği zarif dizeleri kendi kendine mırıldanıyordu. 200 kıta, neredeyse her satırı fuerat ile bitiyor, aralarda bir fuiset serpiştiriliyordu. Michael Apafi birini kızdırdığında düzenli olarak pişmanlık duyardı ve bu yüzden rahatlamak için o kişiye bir karşılık vermeden edemezdi. Clement'in kendisine gösterdiği küçümsemenin bedelini öyle ödedi ki, onu devriye subayı yaptı. O dönemde bu görevin pek çok uygun sorumluluğu vardı. Clement ise yalnızca destanlar ve kronikler yazmaya adayacağı görevleri bırakmıştı ve bu türden üretkenliği sonsuzdu. O an gözünü büyük bir destana dikmişti. Prens Michael Apafi'nin Erseküyvar kuşatmasına nasıl karşı çıktığını, büyük bir cesaretle oraya nasıl ulaştığını, düşmanı görünce kılıcını çektiğini, sonra olgunca düşünüp geri döndüğünü ve en sonunda kendisinin ve tüm kahramanlarının sağ salim eve döndüğünü anlatacaktı. Bu şiirsel düş, Clement'in tüm dikkatini çekip almıştı.
Bir haftadan fazla zaman geçmişti, hizmetçisi efendisinin mahmuzlu botlarını çıkarmıştı ve Clement, devriye subayı olarak kaçak adamları takip etmeyi akla bile getirememişti. Her seferinde botlarını sormayı düşündüğünde, hizmetçisinin onları zaten aldığını hatırlıyordu. Her çıkıp sormayı düşündüğünde ise hiç botu olmadığını fark ediyordu. Ne yapabilirdi ki böyle bir durumda, yeniden oturup sonsuz şiirler yazmaktan başka? Odası haftalardır süpürülmemişti. Toz ve örümcek ağları eksik değildi. Ama tek masanın etrafında mürekkep lekeleri boldu. Masanın kendisi yalnızca 2 bacaklıydı, diğerleri tuğla katmanlarıyla desteklenmişti. Şair kalemini karalar, siler, ısırır. Pencere pervazında ekmek ve peynir yatar. Aklına gelir ki yemesi için konmuştu oraya, ama önce mürekkebi bitirmeli. Mürekkep bitmeden yeni bir fikir gelir, sonra üçüncüsü, dördüncüsü. Bu arada fareler pencere altındaki delikten sıçrayıp gelir, ekmek ve peyniri kemirirler, tek bir lokma kalmayıncaya kadar. Sonra yeniden deliğe atlarlar. Şair Pegasus'unu yorduğunda başını kaldırır, ekmek peynirini arar, yalnızca kırıntılar görür pencere pervazında. Çoktan doyduğunu düşünür ve yeniden oturup yazmaya devam eder. Gelecek nesiller için kendini bu kadar feda ederken, biri kapıyı tırmalamaya başladı. Menteşeyi okşadıktan sonra mandalı aradı. Sonunda buldu ve sağa sola sallamaya başladı. Ne yapacağını bilmez gibi. Bu rahatsızlık, Kılmani şiirsel hayallerinden rahatsızlıkla uyandırdı. Clement, kapının kilitli olmadığını yüksek ve öfkeli bir sesle bağırdı. Ama sonunda kendisi kalkmak ve kapıyı açmak zorunda kaldı. Yoksa ısrarcı ziyaretçi mandalı kırıp kapıyı menteşelerinden söküp atacaktı. Karşısında, elinde mühürlü bir mektupla, ağzı açık bir Voluç köylüsü duruyordu. Kapının açılmasına inanılmaz derecede şaşırmış görünüyordu. Ama zaten bunun için gelmişti ya. "Nedir?" diye çıkıştı katip Clement, korkunç bir sinirle. "Neden konuşmuyorsun?" Voluç yuvarlak kaşlarını kaldırdı. Burun deliklerinden şakaklarına kadar uzanan kömür lekesi gibi bir çizgi yüzünü süslüyordu. Bu çizgi aynı zamanda kuzu yünü şapkasını geriye itmek için de kullanılıyordu sanki. Gözleri kocaman açılmış, şaire sordu. "Yalan söylemesi için para verdikleri kişi sen misin?" Voluç bu tarifle hakaret etmek istemiyordu aslında. Bu yalnızca Clement'in mesleğini tanımlamanın dolaylı bir yoluydu. Şair öfkeden neredeyse boğuluyordu. "Peki sen kimin öküzüsün?" diye bağırdı. "Bu mektubu gönderen Excellence'ın öküzü," diye yanıtladı mükemmel bir sadelikle. "Efendinin adı ne?" diye bağırdı Clement, öfkeyle Volah'ın elinden mektubu aldı. "Ona Excellence'ları diyorlar." Clement mektubu yırtarak açtı ve şöyle okudu: "Seninle 2 kelime etmek istiyorum, taşıyıcıyı nereye götürürse oraya git." Clement zaten yeterince öfkeliydi. Ama önemli işler için çağrıldığını ve gitmek için çizmesinin olmadığını fark etmesi, son damla oldu. "Git," diye bağırdı Volah'a ve efendine söyle, kim olursa olsun, benim ona en az onun bana olduğu kadar yakın olduğumu. Benimle konuşmak istiyorsa buraya gelsin. Anlıyor musun? "Anladım, Dumni Mekska," diye yanıtladı Voluç. Bay Pussy, korkunun sardığı bir anda, devriye turlarında Roman köylülerinin ona verdiği lakabı kullanmıştı farkında olmadan. Ve bununla birlikte odadan çıktı. Bu sırada Clement, yüksek sırtlı sandalyesine tırmanmış, 2 büyük kitap yaprağını önüne dikmiş oturuyordu. Böylece gelecek ziyaretçi, onun çıplak ayaklı olduğunu göremesin. Kısa bir süre sonra dışarıda sert, enerjik ayak sesleri duyuldu. Clement pencereden baktı ve büyük bir şaşkınlıkla anladı, ziyaretçi Kont Ladislaus Kısaki'nin ta kendisiydi. Yanında 2 altın kaplamalı heydukes vardı. "Clement," diye düşündü katip kendi kendine, "şimdi onurunu koruma zamanı." Efendisi büyük ve yüksek bir adamdır. Ama öte yandan, prensin gözünde iyi bir yerde duruyor, sen ise sarayda yüksek bir itibar taşıyor ve kamu görevlisisin. Bu yüzden ayaklarını kitapların arkasına sakladı, kalemini dudaklarının arasına sokuşturdu ve Cesaki içeri girdiğinde ona oturacak bir yer bile teklif etmedi. Cesaki bu karşılamadan oldukça rahatsız oldu. "Resmi onurunuz hakkında çok yüksek bir görüşünüz var," dedi Clement'e. "Prensin lütfu sayesinde olduğum şeyim," diye karşılık verdi Clement kibirle, kollarına önemli bir edayla kavuşturarak. "Ben de prensin emriyle buraya geldim. Majesteleri az önce bana çok hassas bir görev emanet etti, bu konuda yardımına ihtiyacım var. Ama ilişki en yüksek gizlilikle yönetilmeli.
Bu yüzden sana gelmeyi tercih ettim. Bu açıklama üzerine katip Clement onurunu tamamen unuttu. 1000 kere özür dilerim, diye büyük bir şaşkınlıkla kekeledi, başını alçak gönüllüce eğerek. Bilmiyordum, lütfen oturun. Ama odada başka sandalye yoktu. Kalkıp yerini konta verdi ve böylece ayaklarının çıplak olduğu ortaya çıktı. Saki çenesi ağrıyana kadar güldü. Neden Bay Memur? Türkler gibi botlarınızı çıkarıp saygı mı gösteriyorsunuz? Affedersiniz, çıkarmadım onları. Ama hizmetkarım uyurken onları alıp kaçtı ve bu yüzden size o huysuz mesajı göndermek zorunda kaldım. Umarım efendim, lordlarınız bunu çoktan unutmuştur. Kısaki'nin neşesi coşkuya dönüştü. Eğer hepsi buysa, çabuk çözüm buluruz, dedi. Heydukes'i çağırdı ve arabadan kendi geçit töreni botlarını getirmelerini istedi. Clement itiraz etmeye başladı, aklına gelmiyordu, onur çok büyüktü. Ama gözleri botlara takılınca sustu. En ince yeşil fas derisinden yapılmış, altın iplikle dikilmiş, her iki yanı galonla süslü, emaye mahmuzlarla donatılmış botlardı. "Çabuk, giysin onları," diye bağırdı Saki devriye memuruna. "Çünkü gecikmeden yola çıkman gerekiyor." Clement botlardan birini aldı, gülümseyerek giymeye başladı. Ama bu hafif bir iş değildi. Kısaki'nin botları son derece küçük ve sıkıydı, centilmen boyutunda. Oysa Clement'in ayakları oldukça iri bir yapıdaydı. 3 umutsuz mücadeleden sonra ayağını ancak yarıya kadar geçirebildi. Yüzü öyle buruşmuştu ki Ladislaus Saki, neşesini saklamak için başını pencereye doğru çevirmek zorunda kaldı. Topuk noktasına gelindiğinde ayağı sıkışıp kaldı. Kayışları iki eliyle tutup yere basmak zorunda kaldı. Odada zıplıyor, bedeni eğri, her ileri itişte yüksek sesle inliyordu. Zavallı şairin gözleri neredeyse yuvalarından uğrayacaktı, yanaklarından ter akıyordu. İkinci botta benzer bir zorluğa sahne oldu. Ama 6 beygir gücüyle ayağını sıkıştırıp sonunda başardı. Yanaklarında memnuniyet kızarıklığıyla, muhteşem sıkı oturan botlara gururla baktı. Elbisenin geri kalanı ise tozlu, yağlı, mürekkeple lekelenmiş haldeydi. "Şimdi, söylediklerimi not et," dedi Saki, tek sandalyeye lord edasıyla oturarak. Clement önünde duruyordu, önce bir, sonra diğer bacağını havaya kaldırmak zorunda kalıyordu, tuhaf bir ıslık sesi çıkarıyor, acıyla yeşile ve maviye dönüyordu. Botlar artık kösnelerine zarar vermeye başlamıştı. "En son turlarını ne zaman yapmıştın?" "Gerçekten bilmiyorum. Ama bilmen gerekir. Neden not almıyorsun?" "Prens hemen turlarını yapmanı istiyor ve özellikle Toroçko, Banfi Hunyat ve Bonsşida'ya uğraman gerekiyor." Olağan sorularına ek olarak, insanlara şunu soracaksın, çevredeki ormanlarda yabancı bir vahşi hayvan görüp görmediklerini. "Yabancı vahşi hayvan mı?" diye mekanik olarak tekrarladı zavallı devriye memuru. "Ve eğer biri böyle bir canavarla karşılaştığını söylerse, belirtilen bölgelere şahsen gidecek ve izini bulana kadar arayacaksın." "Ekselansları, ama bu ne tür bir yaratık olabilir ki?" "Gel, korkma, ne 7 başlı ejderha ne de minotur. Sadece genç bir panter." "Bir panter," diye kekeledi ürkmüş Clement. "Onu yakalaman beklenmiyor," dedi Saki neşeyle. "Yalnızca saklandığı yeri bul ve bana haber ver. Ve eğer bu vahşi yaratık, ki gerçekten Transilvanya'da varlığından çok şüpheliyim, Deniz Banfi'nin topraklarına girerse," diye sordu Clement, "ne yapmalıyım o zaman?" "Peşinden gitmelisin. Ekselanslarının affını dilerim. Ama o mülk bir liber baroneçiz. Yetki alanım orada sona eriyor." "Bu kadar aptal olma, Clement," dedi Saki. "Sana oraya kuvvet kullanarak gitmeni söylemedim. Tüm sefer gizli kalmalı. Yalnızca vahşi yaratığın izini takip et. Bizde en iyi otorite var. Canavarın bir yerlerde olduğu kesin. Geri kalanını senden çok daha girişimci insanlar halleder." Clement bu görevi tamamen tuhaf ve riskli buluyordu. Ama itiraz etmeden yalnızca eğildi ve derin bir iç çekti. "Her şeyden önce çeviklik, keşif ve gizlilik. Bunu sürekli aklında tut." "Hemen gidiyorum," diye bağırdı Clement çaresizce. "Ama önce bir at bulmam gerekiyor, bu güzel botlarla yürümek istemiyorum." Bu da amaç için biraz fazla yavaş olurdu. "Ama at konusunda kafanı yorma. Heydukelarımdan biri kendi atını verecek ve hemen binmen lazım. Ama ona zaman zaman yulaf vermeyi unutma, deri ve kemik olarak geri dönmesini istemem." Clement bu kadar nezaket karşısında şaşkın halde aceleyle hazırlandı. Yıpranmış sırtını omzuna aldı,
paslı kılıcını beline bağladı, sırt çantasına bir parşömen rulosu, bir kas tüyü kalem ve tahta mürekkep boynuzu koydu ve ayrılmaya hazır olduğunu ilan etti. "Çok hafif bir teçhizatın var," dedi Saki. "Tam bir özgeçmiş, Celeris purus, non eget mori ceulis nec arcü," diye klasik bir dokunuşla karşılık verdi şair. Dizginler eline verildi. Binmeye hazırlandı. Ama aristokrat at, katipin bir ayağını üzengiye attığı anda sıçramaya, sallanmaya ve etrafta dolaşmaya başladı. Clement tek ayak üzerinde atla birlikte zıplamak zorunda kaldı. Ta ki gülen Heydukes atı dizgininden tutup deneyimsiz atlıyı eğere bindirene kadar. Ama bacakları çok uzundu. Üzengileri çok yüksek ayarlanmıştı. Adeta bir deve gibi çömelmek zorunda kaldı. Ladislaus Saki bir kez daha arkasından güldü, ona notlarını unutmamasını hatırlattı. Bunun üzerine şair istemeden ata mahmuz vurdu ve çılgınca taşların ve kaldırım taşlarının üzerinden fırladı. Manto, kılıç ve sırt çantası kulakları etrafında uçtu. Ölümcül bir acı içinde iki eliyle eğer bağladı. Toroçko'nun tüm nüfusunun neşesi içinde evlerin önünde oturmuş sakallarını kurutanların gülüşleri arasında gözden kayboldu. Devriye memuru önce Abrudbanya yolunu tuttu. Eskiden, hala bir hizmetkarı varken, Clement tüm öncü işleri ona bırakırdı. Ama şimdi köyden köye yolu kendisi bulmak zorundaydı. Zaman zaman kırsal yargıçların yardımıyla. Dardağ yolundan yeni ayrılmıştı ve çalkantılı bir dereyi aşan harap bir köprüden yavaşça geçiyordu ki, çalılıkta çömelen bir grup kirli görünümlü adam gördü. İlk başta Çingene sandı. Ama yaklaştıkça dehşete düştü, bunlar Tatarlardı. Atlarından inmiş, bütün bir öküz kızartıyorlardı. Geri dönmek tavsiye edilmez bir hareketti. Ama takip ettiği yol tam o kalabalığın yanından geçiyordu. Clement sıkışmıştı. Sonunda cesurca yaklaşmaya karar verdi. Açık kalabalığın yanından etkilenmiş bir umursamazlıkla geçti. Yol kenarındaki meşe ağaçlarındaki palamutları saymakla meşgulmuş gibi davrandı ve tatlara yalnızca kısa bir "Selam aleyküm" diye şapkasını kaldırarak geçti. Sanki onları yeni fark etmiş gibi, arkasına bakmadan. Şimdiye kadar her şey yolundaydı. Ama tam o anda, iki Tatar ateşten fırladı ve biniciye durmasını söyledi. Clement, ikisinin de silahsız olduğunu fark etti ve üzerinde kötü planları olmadığını düşündü. Durdu ve bekledi. Yanına geldiklerinde, her birinin bir bacağına yapışıp güzel botlarını almaya çalışıyorlardı. "Sen ister misin, ey Belal'ın oğulları?" diye bağırdı Clement öfkeyle. Kılıcının kabzasını kavradı, kılıfından çekmeye çalıştı. Ama 10 yıldır kılıfından çıkmamış olan bu kılıç o kadar paslanmıştı ki, ne kadar uğraşsa da yerinden oynatamazdı. Bu arada iki Tatar da bacaklarından çekerek onu sağa sola sürüklüyor, ama sıkı oturan botları en ufak biçimde gevşetemiyordu. Tatarlar Clement'ten nefret etti. Clement Tatarlardan nefret etti. Dilleri birbirine karışıyordu. Gürültüye aga geldi. Maun yüz hatları beyaz sakalla çerçevelenmiş, orangutana benzer bir figürdü. Boğuk bir fısıltıyla ne olduğunu sordu. Clement hemen kimlik belgelerini cebinden çıkardı ve aganın yüzüne doğru salladı. Tatarlar ise botlara işaret edip agaya bir şeyler mırıldandı. "Sen kimsin, ey eğri bacaklı inançsız?" diye sordu aga. "Nasıl cesaret edersin kirli ayaklarına, kesinlikle peygamberin kutsal rengi olan o parlak yeşili giymek için? O renk yalnızca caminin kemerlerine ve padişahın sarığına aittir. Canlı canlı yanacaksın, tanrısız cayır." "Ben Prens Michael Apafi majestelerinin devriye subayıyım," dedi eski öğrenci, korkuyla sesi titreyerek. "Kişiliğim kutsal ve dokunulmazdır. Yüce Sultan'ın ordusuna yiyecek ve içecek sağlarım, vergileri ilan eder ve toplarım. Bırakın gideyim, çok önemli bir kişiyim." Bu savunma Tatarları memnun etti. Aga astlarına anlamlı bir bakış attı, "İşte aradığımız adam." Ve daha dostane bir tonla yeniden seslendi. "Gerçekten vergi mi topluyorsun? Çok iyi. Efendim Ali Paşa Grosvenstein, beni buraya yeni bir zorlama bildirmek için gönderdi. Allah bizi bir araya getirdi. Gizlice yeni vergiyi hemen ilan edeceksin. Sadece görevin bu." "Seve seve yaparım," diye yanıtladı Clement, gitmeye hazırlanır gibi. "Dur oğlum," dedi aga işaret ederek. "Yeni verginin miktarını bile bilmiyorsun. Önemsiz bir şey, yalnızca burada efendi olduğumuzu göstermenin bir yolu. Kişi başına yalnızca 1 kuruş. Çok az bir şey, değil mi?" "Hiçbir şey," diye onayladı Clement, ayrılmak için sabırsızlanarak. "O kadar hızlı değil," diye azarladı aga.
Emirlerime itaat edilmezse en iyi ruh halinde kalmam. Ama biliyorum ki sen de söz bozmayı ihanet sayarsın. Bu yüzden cesur dostlarımdan birini seninle göndereceğim, nereye gidersen gitsin yanında olsun ve yeni vergiyi ilan ettiğine tanıklık etsin. Peki, zarif efendim, dedi Clement çekingen bir sesle, bir an önce bu, cesur adamdan, kurtulma planını kafasında çevirirken. Atına bin, Zülfikar, diye bağırdı aga hizmetçilerinden birine. Adı çekilen kişi, kötü niyetli görünüşlü, tuhaf bir biçimde kısık biri oldu. Diğerleri kadar kirli olsa da, fizyonomisinden açıkça başka bir hamurdan yoğrulduğu belliydi. Aşağılayıcı bir yargılama yapmayı göze alsaydık, bu insanı daha önce başka bir yerde gördüğümüzü söyleyebilirdik. Senin için, dedi aga Clement'e, her an ayrılmak isteyen adama, eve varır varmaz çizmelerini çıkar. Eğer onlarla bir daha karşılaşırsam, ayaklarının tabanına 500 dayak yersin. Düğün gününde bile hatırlayacak kadar. Katip Clement her şeye, evet, dedi. Sonunda kurtulduğu için sevindi ve Abrudbanya'ya doğru yola çıktı. Tatar eskortu sadakatle yanında ilerliyordu. Zaman zaman devriye memuru, yol arkadaşına yan bakışlar atıyordu. Ama gözlerini hemen kaçırmak zorunda kalıyordu. Çünkü Tatar öyle korkunç bir şekilde gözlerini kısıyordu ki, Clement hangi yöne baktığını hiçbir zaman tam anlayamıyordu. Bu arada, ne kadar kolay kurtulabileceğini düşünüyordu Tatar'dan. Kendi kendine gülümsedi, iki gözü de sevinçle kırpıştırdı ve başını memnuniyetle salladı. Bay devriye memuru, turlarınızda beni geride bırakabileceğinizi sanmayın, diye bağırdı Tatar aniden. Mükemmel Macarcayla. Sanki Clement'in düşüncesini yüzünden okuyabiliyormuş gibi. Clement o kadar dehşete düştü ki neredeyse atından düştü. Bu adam nasıl düşüncelerini okuyabiliyor ve nasıl bu kadar kusursuz Macarca konuşabiliyordu? Benim hakkımda fazla kafa yorma, diye devam etti Tatar sakin sakin. Ben bir zamanlar Emeriç Balassa'nın hizmetinde bir Macar isyancısıydım. Korsar Beg'in yakalanıp zehirlenmesinde elim vardı ve Macarlar bunun için beni baskı altına alınca Türk tarafına geçtim. Peygamber benimle dost olursa belki Kapu'dan Paşa'ya kadar yükselirim. Benim gibi kurnaz bir tilkiyi kandırabileceğini hayalinden bile geçirme. Clement tamamen şaşkınlık içinde yalnızca başını kaşıyabildi ve eskortuyla birlikte köyden köye devam etti. Her yerde yeni kişi başı 1 kuruş vergisini ilan etti ve bu vergi halk tarafından şaşırtıcı biçimde olumlu karşılandı. Hatta Tatar arkadaşı kişi başına hemen ödeme bile aldı. Ama Panter hakkında kimse hiçbir şey bilmiyordu. Gerçekten de, denizci saygısından ilham alan yeşil çizmeleri sayesinde, devriye memuru yüzlere yalnızca güldürü sağlamıştı. Dağlarda yalnızca küçük bir Eflak köyü kalmıştı ziyaret edilmemiş, Marisel. Ve onun ötesinde, Baron Banfi'nin toprakları başlıyordu. Orada devriye memurunun yetkisi sona eriyordu. Orada da, o isyankar onu takip etti.